Selamlar dostlarım ve canlarım. Hasta olduğum şu günlerde başım ağrıyor ve boğazım resmen patlamak üzere. Ama ve lakin yine de bilgisayarın başına geçmiş, tembellik etmeden size güzel bir içerik çıkarabilmek için sabah öğle akşam uğraşıyorum. Eminim siz de aşağıdan beğenmiş ve bildirimleri açmışsınızdır. Geçtiğimiz günlerde bir anket yaptım sizinle. Rick and Morty 6. sezon 5. bölüm mü yoksa Rick and Morty 6. sezon 1. bölüm mü diye. Siz de tabii ki büyük bir oylama sonucu Rick and Morty'nin 6. sezon 1. bölümünü kendi düşüncelerim ile yorumlayıp az çok gözden kaçmış bazı detaylarını anlatmamı istediniz. O yüzden hazırsanız hemen hiç bekletmeden geçiyorum videoya. İlk sahnede Rick ve Morty'yi Hisar'da sıkışmış bir şekilde buluyoruz. Hatırlarsanız bir önceki sezon olan 5. sezon 10. bölümde Evil Morty gelmiş ve Evil Morty Hisar'da büyük bir kampanya başlatarak ve büyük bir kumpas sonucu bütün böyle yönetimi eline almış. En son bütün Rick ve Morty'leri öldürdükten sonra açtığı başka bir portal sayesinde başka bir boyuta geçti. Burada da Evil Morty'nin şu felsefesini anlamalıyız ki o başka bir evren, başka bir dünya ve Rick ve Morty'nin olmadığı, sadece Morty'nin Morty olabileceği bir yer arıyordu. Ardından Rick ve Morty konuşurken tabi olmazsa olmazı Marv'la da hakkını veriyorlar ve işin içerisine Demir Adam'ı da katıyorlar. Yani hatırlarsanız Demir Adam açlıktan ve susuzluktan kırılmadan ve hemen ölmeden önce kendi kaskıyla diyeceklerini kaydediyordu. Rick de burada diyor ki benim dediklerimi niye yazmıyorsun Morty? Benim şu filmdeki eleman gibi beni kaydeden bir kaskım yok diyor. Tabi ardından Morty de Demir Adam'ı tanımadığıyla ilgili ona espri yapıyor. Nasıl tanımazsın? Az önce tanımamazlıktan geliyorsun gibi şeyler söylüyor. Buradan gerçekten Marvel'a yaptıkları göndermeden ötürü yazarları tebrik ederim. Bu kadar güzel bir sahneyi ekstradan bölüme dahil etmeleri beni daha çok mutlu etti. Öğreniyoruz ki Evil Morty gittikten sonra Rick ve Morty orada tek başına kalmış. Kalan Rick ve Morty'ler aç kaldıkları için birbirine saldırmış ve birbirlerini yemişler. Yani çoğu filmde veya çoğu dizide işlenilen bir konu. Yamyamlık. Yani bana göre soracak olursanız gayet standart ve normal bir şey. Ve arkaya çok dikkatlice bakacak olursanız Rick and Morty sponsorluk almış ve bu sponsorluğu biz görmeden çaktırmadan çok güzel bir şekilde diziye yedirmiş. Bakın hemen şu köşede bir çanta markası yazıyor dostlarım. Ardından dostlarımız kendi kaderlerine teslim olmuşken o sırada uzay annesi gelip tabii ki de bunları kurtarıyor. Hatırlarsanız uzay annesi de Beth'in klonlanmış haliydi. Bu Beth'in klonlanmış hali öğreniyoruz ki bir gün Beth aşırı derecede yaşamından sıkılıp Rick'e onu klonlamasını ve bir yanının uzaya keşfe çıkmasını, diğer yanının ise burada kalmasını istediğini söylüyor ve Rick bu sayede kızını kırmıyor ve kendi kızını kopyalıyor. Ardından dostlarımız Rick ve Morty uzay annesi tarafından kurtarıldıktan sonra Rick aç kalan Morty'ye hemen yemek yedirmiyor ve sindir boyut sayesinde insan biyolojisine benzer bir sindirim sisteminden geçen sandviçi Morty'ye yediriyor. Burada pek çok kişi Rick'in Morty'ye eziyet ettiğini veya Rick'in Morty ile dalga geçtiğini gibi bir fikre de kapılsa şöyle bir açıklama yapayım size dostlarım. Uzun süre yemek yememiş insanların gerçekten de çok az bir şekilde yemek yemeleri ve bu yedikleri yemeği de tamamen ya sıvı bir şekilde ya da olabildiğince lapa bir şekilde yemeleri lazım. Çünkü vücutları uzun süredir bir şey tüketmediği için çok fazla ham ve çok fazla zayıf düşmüştür. Peki Rick neden normal bir sandviç yediğini soracak olursanız şöyle de bir ayrıntı var ki dostlarım, Rick'in bizzat kendisi yarı cyborg, yani pek çok vücudundaki materyal gerek kolları gerek gözleri ve gerek pek çok ayağından itibaren tamamen bir cyborg misali hepsi mekanikleşmiş ve benim tahminimce Rick'in midesi de mekanik olduğu için hemen hemen her şeyi eritip hemen hemen bütün yiyecekleri yiyebiliyor. Yani Rick'in sindirbota pek de ihtiyacı yok. Ardından dostumuz Rick portal sıvısını resetlemeye çalışırken tam tersine bütün her şeyi resetliyor ve bütün Rick ve Morty'lerin kendi evrenlerine dönmesini, hatta ve hatta onun evreninde kalan Jerry'nin bile kendi evrenine dönmesini sağlıyor. Şimdi şu soruyu sorduğunuza eminim. Sezonlardan beridir izlediğimiz Jerry orijinal Jerry değil mi? Yani o evrene ait değil mi? Hayır değil dostlarım. Şöyle bir örnek göstermem gerekirse size. Hatırlarsanız geçmişteki bölümlerde Rick ve Morty Jerry'yi Jerry'lerin bulduğu bir kamp gibi bir yere bırakmışlardı. Daha doğrusu bir crash tarzı bir yerdi ve o sırada Jerry'leri birbirinden karıştıran Rick ve Morty Jerry'lerini değiştirip başka bir Jerry'yi kendi evlerine, yani daha doğrusu kendi evrenlerine götürmüştü. O bölümden bu bölüme itibaren tamamen Rick ve Morty başka bir Jerry ile yaşıyorlardı. Yani başka bir evrene ait olan bir Jerry ile. Ardından dostlarımız kendi evrenlerine ışınlandıktan sonra Beth'ler ve Summer'la birlikte aşağıdaki depoya iniliyor ve o depoda çok aşağıya, eğer çok dikkatli bir şekilde bakarsanız hemen köşeye çok tanıdık bazı parçalar görebilirsiniz dostlarım.
Bu da yetmezmiş gibi uzay annesi Summer'a neden yardım ettiğini sorunca Summer da direktman Wolverine pençeleri diyor. Yani burada da çok güzel bir gönderme olduğunu görmemiz bir anda dursun dostlarım. Arkada Cyclops'un ışın gözlüğünü, Thor'un çekicini ve Magneto'nun kaskını görmemiz bir anda dursun dostlarım. Yazarların bunu dahil etmesi bambaşka bir yani baktığım zaman aşırı derecede tüylerim ürperiyor ve hoşuma gidiyor. Çünkü Rick ve Morty gibi efsane bir yapım ancak aynı zamanda Marvel, DC ve pek çok karaktere gönderme yapabilir. Rick'in ışınlandığı evrene çok dikkatli bir şekilde bakarsanız garajın hemen yanında 6910 yazıyor. Yani bu neye gönderme dostlarım? En azından benim nacizane tahminim bölümün kendisine. 6. sezon 1. bölüm demek. Ardından dostumuz Rick garaja geldiği sırada sağına soluna bakıyor ve bir bastığı düğme sayesinde Evil Rick'i görüyor. Yani Rick'in hayatı boyunca aradığı ve ailesini yok eden, aynı zamanda Rick'i Rick yapan ve amansız intikam yolculuğuna çıkaran o Rick'i. Hatırlarsanız ilk olarak bu hikayeyi 3. sezon 1. bölümde Rick esir alınınca Rick'in hayallerinde görmüştük ama ve lakin Rick gördüğü geçmişi ve hayallerinin sonucunda şunu demişti: ben tamamen bu anıyı uydurdum, böyle bir anı yok demişti ve bu süre zarfında biz izleyicileri ikileme sokmuştu. Yani gerçekten böyle bir şey var mıydı? Yani Rick'in böyle bir geçmişi var mıydı? Yoksa Rick bize yalan mı söyledi? Yani daha doğrusu yalan bir şey mi gösterdi? Ama bu bölüm sayesinde bu soruya da çok güzel bir cevap alıyoruz. Böyle bir şey varmış ve Rick'in amansız intikam serüvenini başlatan şey gerçekmiş ve Rick kendi intikamını unutmamak için kendi karısının sesini de garaja vermiş. Ardından bizim Morty kendi evrenine döndüğü sırada hatırlarsanız geçmişte Rick ve Morty burada yaşıyordu. Ve Rick ve Morty burada yaşarken bir gün Morty'nin bizzat kendisi Rick'e onu çekici yapacak bir şey icat etmesini ve Jessica'yı ona aşık ettirmesini söylemişti. Ve ardından Rick'in de yaptığı bir karışım sayesinde bunu Jessica'ya veren Morty ondan sonra grip mevsimi yüzünden ve bu virüs sayesinde bütün herkesin Morty'ye grip yüzünden aşık olmasını sağlamış. Ardından Rick ve Morty bunu düzeltmeye çalışırken bütün her şeyi ellerine, yüzlerine ve gözlerine bulaştırmalarından sonra o evreni terk etmiş ve Rick ve Morty'nin bu virüsle başa çıktığı, bu virüsü yendikleri bir evrene gittiler. Ama ve lakin şöyle bir ayrıntı vardı. O evrende Rick ve Morty daha yepyeni ölmüşlerdi. O yüzden Rick ve Morty'yi bahçeye gömmüşlerdi. Ardından Morty dolaşırken kendi babasını buluyor ve babasının burada yıllar boyunca değiştiğini ve tek başına kalması sonucunda artık farklı bir insan olduğunu görüyor. Çünkü şöyle bir olay var ki 3. sezon 1. bölüme tekrardan döndüğümüz zaman Summer ve Morty bu evrene gelmiş ve bu evrende Morty'nin eski ailesi tarafından esir alınmış ve Morty'nin babasının portal cihazını kırması sayesinde Hisar'dan gelen Rickler tarafından da kurtarılmıştı. Tabi bu bambaşka bir videonun konusu ama sonradan öğreniyoruz ki Hisar'dan gelen Rickler Morty'nin eski ailesini ışınlar yardımıyla dondurmuşlardı. Sadece Jerry hayatta kalmış, karısını ve Summer'ı kaybetmişti ve bundan mütevellit tamamen kendini değiştirip bambaşka bir insan olmuş. Sonradan bizim Rick'in evrenine döndüğümüz zaman Rick'in garaj ile birlikte, yani daha doğrusu ölmüş eski kendi karısının sesiyle konuştuktan sonra kapısı çalınıyor ve kapısı çalındıktan sonra görüyoruz ki aynı zamanı tekrar yaşatan Rick bütün dünyayı, bütün evreni aynı güne hapsetmiş ve bütün diğer canlıların ve insanların bedenleri tamamen yaşlansa dahil zihinleri tekrar ve tekrar aynı döngüye hapsolmuş ve kocaman bir cehennemin içine adeta hapsolmuşlardı. Ardından yufka yürekli dostumuz Rick buna dayanamıyor ve kapısına gelen komşusunu öldürüyor. Tabi bunu öldürürken de büyük bir utanç içerisinde yapıyor. Çünkü o günü hiç unutmamak için ve o günden hiçbir şeyin değişmesini istemediği için o günü tekrar ve tekrar aynı zamanda dondurmuş. Ardından Morty'nin evrenine döndüğümüz zaman Jerry ve Morty'nin birlikte konuştuğunu ve Morty'nin yeni bir aile olmak için Jerry ile yakınlaşmaya çalıştığı sırada Jerry'nin ona tuzaklar kurup kaçmasından sonra Morty direktmen Jerry'nin peşine düşüyor ve Jerry'yi yakalamak için elinden geleni yapıyor. Yakalıyor da ama Jerry Morty'yi artık görmek istemediğini, çünkü hayatta en sevdiği şey olan ailesini kaybettiğini, o yüzden Morty ile bir daha karşılaşmak istemediğini söylüyor ve burada çok güzel bir kelimeye denk getiriyor. Diyor ki
Rick haklıymış tamamen. Bazen bazı şeyleri unutup yolumuza devam etmek lazımmış. Buradan Jerry'nin Rick'e hak vermesi gerçekten gözlerimi yaşarttı dostlarım. Ardından garajla yaptığı ufak sohbetten sonra bizim Prime Rick'in de kendi evrenine ışınlanabileceğini düşünüyor ve Prime Rick'in orijinal evrenine gidiyor. Ama gitmeden önce bir portaldan geçiyor ve bu portala çok dikkatli bir şekilde eğer bakarsanız portalın nedense kadın üreme organına benzediğini göreceksiniz. Yani emin olun bunu tek benzeten ben değilimdir bence. Ardından öğreniyoruz ki bizim dostumuz Rick, Prime Rick'i bulamadıktan sonra Prime Rick'i bulma ümidiyle Morty'nin evrenine gelmiş ve burası aslında Prime Rick'in orijinal evreniymiş ve bizim sezonlar boyunca gördüğümüz Morty aslında Prime Rick'in orijinal ve yegane tek Morty'siymiş. Ardından anneler ve Summer'la birlikte etkinleştirdikleri hisarı korumaya çalışan ekibimiz bir yanda dursun. Bizim C-137 Rick geliyor, Morty'yi buluyor ve Morty ile birlikte Prime Rick'in saklanmış olduğu bir yere gidiyor ve daha önceden Prime Rick tarafından hazırlanmış olan küçük bir hisarda Prime Rick'in kopyası ile savaşırken Morty bakıyor ki bu işin içinde çıkılacak gibi değil. Morty diyor ki Rick hadi gidelim. Rick de hayır diyor. Tabi aralarında hüzünlü bir konuşma gerçekleşiyor ve Rick sonunda ikna olup geri dönüyor. Ardından bizim dostumuz Rick ve Morty bizim ekiple buluşuyor ve ekiple birlikte Jerry'yi bulmaya gidiyorlar ve Jerry'yi buldukları sırada Jerry'nin eski evrende hiç değer görmeyen, tam tersine eziklenen ve hayatı boyunca sürekli ailesiyle tartışmış ve hiç bundan mutlu ve memnun olmayan bir Jerry ve Jerry'nin yaşantısını görüyoruz. Dostlarımız kurtardıktan sonra Jerry'yi oradan, tabii o evrene orijinal Jerry de geliyor ve Jerry, Rick'in yukarıda saklanmış olduğu tatlı bir sevimli bir yaratığı serbest bıraktığı sırada tatlı ve sevimli yaratık bütün her yeri ısırıyor ve ısırdığı hemen hemen her şey canlanıp o yaratığa dönüşüyor ve her şeyi birden ısırmaya ve parçalamaya çalışıyor. Ardından dostlarımız da o evrenden kaçıp daha kendi klonlarının yeni öldüğü ve hemen hemen hiçbir şeyin değişmediği o evrene dönüyorlar. Ardından ilk sezonlarda gördüğümüz gibi Rick ve Morty'nin gelip kendi ölmüş olan bedenlerini gömmeleri gibi dostlarımız burada aynısını yapıyor ve kendi ölmüş olan bedenlerini tekrardan gömüyorlar. Yani efsane bir bölümde, efsane bir bitişti ve efsane bir sondu dostlarım. Ben aşırı derecede bölümü çok beğendim. Umarım siz de benim gibi beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda içeriklerin gelmesi için aşağıda bir beğeni atmayı ve bakın böyle bir kanal varmış deyip dostlarınıza önermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.